Bir gün hiç unutmuyorum arkadaşlar. Arabayla sabah geldim hayvanlara bakmak için. Arabadan indim, bir kuzu sesi. Direkt koşmaya başladım. Koşarak ağara gittim. Benim için hep en önemlisi o. Düzgün, sağlıklı, kanı düzgün, genetiği düzgün hayvan üretebilmek bu çiftlikte. Ben size şöyle göstereyim. Burayı hiç detaylı anlatmadım. Bence bu kötü. Ya bu durum kesinlikle bence kötü. Ama bir hedeften bahsediyorduk arkadaşlar. Benim hedefim o 18 tane tokludan 4 tanesini de sattık gibi. Bursa'dan bir abimize damızlık olarak o 4 dişi kuzuyu sattık gibi. Hayvancılığı bıraksam mı, devam mı etsem diye kendi o 7 aylık süreçte de tabii başımıza neler geldi koyunculukla ilgili, biraz da onlardan bahsedeyim. Ve bir felaket gibi bir hastalık geliyor. Ve kırıyor yani sürüyü. Yani harbi kırıyor sürüyü. O da nasıl büyükbaş tecrübemiz oldu. Benim hiç aklımın ucundan geçmiyordu yani büyükbaş yapmak. Arkadaşlar bizim istemimiz dışında gelişen çok önemli bir konu oldu. O konu... Merhaba arkadaşlar, ben Rıfat Erçetin. Yeni videomuza ve kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere koyunculuğa nasıl başladığımı, koyunculuğa başlamadan önce ne gibi işler yaptığımı ve bu 3,5-4 yıllık koyunculuk serüvenimizde başımıza iyi kötü ne gibi olaylar geldi, bunları paylaşacağım. Gelin hep birlikte videomuza başlayalım. Şimdi arkadaşlar en baştan başlayacak olursak ben 2011 yılında eğitim hayatımı tamamladıktan sonra buraya ailemin yanına dönmüş bulundum. Ailemin yanına döndükten sonra tarım işlerine başladık. Bu arada tabii hiç hayvancılık bizim hayatımızda yok ve ailemde de, yakın ailemde de yok. Bu tarım sürecinde ne işler yapıyorduk ben üniversiteden geldikten sonra? Meyve ve zeytin üreticiliği, zeytinyağı üreticiliği yapıyorduk arkadaşlar. Meyveden bahsedecek olursam bu zaten koyunu çıkarttığımız arazide ve geçen şurada otları topladığımız arazide 2000 ağaç narımız vardı. Bunların bakım ve sulamasını yapıyorduk. Ayrıyetten yine bizim Havran tarafında bazı arazilerimiz daha var. Zaten zeytinliklerimizin çoğu o tarafta. Zeytinden bahsederken de onlardan yine anlatacağım. Orada erik tarlalarımız vardı. Ayrıyetten biraz kiraz üretiyorduk falan. İşte yazın bunların sulaması, ilaçlaması, gübrelemesi, bakımı gibi işlerle uğraşıyordum. Kış geldiğinde de yine yoğunluk Havran tarafında zeytinliklerimiz. Onların işte hasatını yapıyorduk. Tayfa geliyordu. Tayfa ile birlikte hasatını yapıyorduk. Ürettiğimiz yağları, oradan çıkan yağları daha sonra toptan satıyorduk. Parakende satışı pek yapmadık zeytinyağında diyebilirim ki 2 yıldır da zeytinciliği baya bıraktık. Şöyle bıraktık. Arazilerimizi artık kiraya veriyoruz. Zeytin işinden bir tık çekildik diyebilirim yani açıkçası arkadaşlar. İşte üniversiteden geldiğim ilk yıllarda 2011 yılından itibaren bu meyve işleri ve zeytincilikle uğraştım ben. Daha sonra meyveler zaten ben geldiğimde üniversiteden kurumaya yüz tutmuştu. Erik ağaçları olsun, kiraz ağaçları olsun. Daha sonraki yıllarda ben o meyveleri de köydeki, Havran'daki meyve ağaçlarını, erik ve kirazları da söktüm. Yerlerine arkadaşlar gemlik fidanları ve domat zeytini fidanları ektim. Onlar da artık bayağı bir gelişti, verim vermeye başladı. Hatta geçen sene ilk gelirimizi elde ettik diyebilirim. Koyunlarımız da bakın şöyle yayılıyor. Aynı zamanda onların görsellerini de sizlere paylaşayım sohbet ederken. Daha sonrasında oralara o fidanları ektik. Aradan belli bir zaman geçti. Bizim burada 2000 ağaç, az önce de bahsettiğim gibi nar ağacımız vardı. Ben üniversiteden geldiğim yıllarda nar çok güzel para kazandırıyordu arkadaşlar. Yani nardan biz para kazanmadık dersem yalan söylemiş olurum. Çok güzel paralar kazanıyorduk. Fakat her geçen yıl kazandığımız para aynı olmaya başladı. Yani her yıl sattığımız kişiden aynı parayı alıyoruz. Ama biliyorsunuz ki ülkemizde her geçen gün bizim çiftçinin, hayvancının girdileri artıyor. Böylece orada bizim gelirlerimiz büyük oranda düşmeye başladı. Ve ben narları sökmeye karar verdim. Narları tabii ailemle de görüştükten sonra netleştirdik sökeceğimizi. İlk önce arkadaşlar bu taraftaki narları söktük. İlk yıl. Çünkü narları sökmek de bir mesele. Yani bir de bizim buralarda toprak da çok ağır olduğu için kışın çalışılamıyor. Pek hasat ettikten sonra sökmeye çalışıyoruz. Neyse ilk yıl oraya söktük. Daha sonrasında şu anda sizle sohbet etmiş bulunduğum alandaki ağaçları söktük. Fakat şu bizim çiftliğin içine giren yolun kenarındaki 2 sıra
nar ağacını yine bıraktım. Yani çiftliğimize gelirseniz mevsiminde yine yiyecek narımız var çok şükür Allah'a. Bir onları bırakmamdaki diğer amaç da yolun bozulmamasıydı. Bu arada arkadaşlar şu konuyu da atlamayayım. Ya ben bu meyvecilik işini yaparken bu arada bir 20-30 dönüm arası kadar da ekiliş yapıyordum. Bu ekiliş de neydi? Yonca, işte mısır sılacı gibi hayvan kaba yemi üzerine şeylerdi. Daha sonrasında aynı zamanda ben bu ilk geldiğim yıllarda da şeyi denedim. İşte domates, salçalık sanayi tipi domates üreticiliğini denedim. Karpuz, kavun üreticiliğini denedim. Bunların hepsini işte tecrübe ettim, yaptım. Şu anda yapmıyoruz ama. Neyse konuyu da çok dallandırmadan anlatmak istiyorum size açıkçası. Sonrasında arkadaşlar biz bu nar ağaçlarımızı da söktük işte falan. Bu arada da işte pandemiye doğruydu herhalde. Tam yılları da hatırlayamayacağım. Şimdi yanlış da bilgi vermek istemiyorum size tarihlerle ilgili. Böyle durmadan karşıma sosyal medyada şeyler çıkmaya başladı arkadaşlar. Koyunlarla ilgili, ineklerle ilgili, hayvancılıkla ilgili videolar çıkmaya başladı. Zaten o yıllarda da biliyorsunuz ki bu hayvancılık, işte köy hayatı, tarım, çiftçilik çok böyle popüler olmuştu. Herkes bunlarla ilgili video yapıyordu. İşte şehirdeki insanlar hep böyle bu tarımın, hayvancılığın konuşulduğu yıllar diyebilirim. Sonrasında ya durmadan karşıma bu hayvanlarla ilgili videolar falan çıkıyor. İzliyorum, bir baktım acaba işte süt hayvancılığı mı iyi, et hayvancılığı mı iyi, hangi ırk hayvan iyi, büyükbaş mı, küçükbaş mı, böyle bir kendimi araştırır halde buldum arkadaşlar. Yani bir baktım ki ben hayvancılığı araştırıyorum yani. Ki size şöyle bir şey söyleyeyim, siz beni yani bundan 5-6 sene önce arkadaşlar siz beni tanımış olsaydınız asla benim hayvancılık yapacağıma inanmazdınız. Ben kendim de hiç inanmazdım ve düşünmezdim. Biri bana Rıfat sen hayvancılık yaparsın belki dese. Çünkü yani benim yaşam şeklim hayvancılığa da pek uygun bir hayat da sürdüm söylenmezdi o dönemlerde. Ama nasip tabii bu işler. Sonrasında arkadaşlar işte böyle bir araştırır buldum kendimi hayvancılığı. Bir ara şeyi düşündüm açıkçası işte süt ırkı hayvancılığı küçükbaş, lagun ırkı hayvancılığı ve bununla ilgili bayağı bir araştırma yaptım. Daha sonra bu süt hayvancılığı ile ilgili arkadaşlar ben biraz da bana pek uygun olmadığını düşündüm açıkçası. Çünkü benim tek işim olmayacaktı yani bu iş. Ben hayvancılığı yapmayı düşünüyorum evet ama yani hayvancılığı yapınca da tarımı bırakmayacağım. Yani tarım zaten benim devamlı yaptığım bir iş o dönem için. Ana işim tarım diyebilirim. Ek olarak düşündüğüm için süt hayvancılığının o dönem ek olarak düşündüğüm için şimdi artık hayvancılık ana işimiz gibi oldu. Bakmayın da o dönem öyle düşündüğümüzden süt hayvancılığının pek uygun olmadığını düşündüm. Tabii böylece de şu kararı vermiş bulundum kendi kendime tabii. Ben et hayvancılığı yapacağım dedim. Ama yani bu düşünceler var. Hep videolar izliyorum. Sürekli araştırıyorum. İşte yavaş yavaş bazı böyle hayvancılık yapan arkadaşlarımla bu konuları görüşür buldum kendimi. Yani kendiliğinden bu olaylar böyle gelişiyor bu süreç arkadaşlar. Sanki bizim istemimiz dışında oluyor gibi de biraz. Demek ki içimizde varmış yani hayvancılık diyelim. Neyse. Sonra et hayvancılığı üzerine ben araştırmalarımı yoğunlaştırdım. Burada çok işte bir sürü et ırkı koyun var biliyorsunuz. Ben en çok burada Ile-de-France'la Karacabey Merinosu ırkı arasında kaldım. Sonra dedim ki kendi kendime ya ben bu işi yapacaksam Karacabey Merinosu yapmam lazım diye böyle işte artık araştırmalarımı komple Karacabey Merinosu üzerine yoğunlaştırdım. Daha sonra artık bu süreç ama yani 2 yıl falan sürdü diyebilirim. Kendi kendime böyle bir hobi gibi mi oldu diyeyim. Neyse. Merak konusu oldu yani ben de hayvancılık o dönem için. Daha sonrasında ben 2 yılın sonunda arkadaşlar böyle araştır. Bir gün kendi kendime dedim ben bu işi yapacağım. Ya ben hayvancılığı yapacağım diye bir karar aldım. Burada da işte benim Salih diye çok yakın bir arkadaşım var, çocukluk arkadaşım. Ona da buradan anmışken selamlar olsun kendisine. O atadan dededen bu işin içinde. O dönem koyunculuk yapmıyordu ama ya konuya benden çok daha hakim. Çünkü sahada yani işin içinde bulunmuş birisi.
Onunla işte bu konular üzerine görüşmeye başladık. Zaten görüşüyorduk ama bu hayvancılık üzerine görüşmeye başladık. Ve ben hayvan almaya karar verdim. Karar verdikten sonra da ne yapmamız lazım? Hayvanı alacağız, getireceğiz. Tamam, ufak tefek burada depolarımız var. İşte köyde depolarımız var Havran'da ama Havran'da yapmak istemiyorum. Burada çiftlikte yapmak istiyorum. Onun için de bir yer yapmam lazım oldu. Orada da ben şöyle bir karar aldım arkadaşlar. İlk baş dedim ki yani ben bir 30 kadar hayvan alayım. Fazla hayvanla girmeyeyim bu işe. Yaptığım ağır da çok böyle teferruatlı bir ağır yapmayayım. Yani ucuz, düşük maliyetli bir ağır yapayım ki bu ilk ağırımda, ilk hayvanlarımda hem kendimi hem de en çok hayvanları tanımış olurum. Bakalım bu işi biz sevecek miyiz, denemiş oluruz diye çok yatırım yaparak girmek istemedim işin açığı arkadaşlar. Bu arada da o ağıra doğru yavaş yavaş ilerleyeyim ben. Hem size o ilk yaptığım ağırı da gösteririm. Sonrasında ben başladım hayvan aramaya. Bu arada da benim bu bizim ilçeye yakın bir köyde benim yine bir arkadaşım var. Onun süt işletmesi var. İnekçilik yapıyor. Senede bir sefer, iki sefer onu ziyaret ederim. Ziyaretlerimin bir tanesinde de bir gittim, bir baktım, bir gün bu koyunu da almış işletmenin yanına. Ufak bir yer yapmış böyle. Ya ne güzel maşallah senin koyunların falan demiştim böyle. Çok güzel hayvanlar işte, tam böyle Karacabey Merinos, o da Balıkesir tarafından Gönen'den almış hayvanları falan. Böyle maşallah sohbet etmiştik ama içimden de ya dedim kendi kendime, ne güzel hayvanlar ya. Ben bir gün hayvancılık yapsam, koyun yapsam, işte bu ırk böyle hayvan tercih ederim falan diye. Neyse o arada işte biz Salih ile çıktık hayvan aramaya. Hayvan arayışına girdik. İşte bu arada Balıkesir'de Gönen'e gittik. Balıkesir merkezde gittik. Bursa tarafında çok yer gezdik. Birçok arkadaşlar hayvan işletmesine gittik. Birçok kişiyle tanıştık. Yani ve bana onların o gezdiğim dönemin 2 ay falan böyle hayvan aramıştım. Çok yer gezmiştim. Yani bana çok büyük tecrübeler kattı. Çok iyi dostluklar, arkadaşlıklar edindik. Orada çok güzel insanlarla tanıştık. Onlar da beni izliyorsa her birine ayrı ayrı selamlar olsun. Hala da içlerinde görüştüğüm, iletişim kurduğum dost olduklarımız var. Birbirimizi arayıp soruyoruz. İşte bir sürü işte ağırlar gördüm tabii haliyle falan. Bunların bana o dönem çok şey kattı ve ilerleyen dönemde de yeni ağrı inşa ederken de yani o gezip dolaşmamın çok faydalarının olduğunu da orada da anlamış, tecrübe edinmiş oldum. Bu arada da bu 2 ay sürecinde de biz ağırı yapmaya da başladık arkadaşlar. Ağırı da size şöyle göstereyim. Zaten diğer videolardan da biliyorsunuz ama bakın yine bir görmüş olun. Bu ilk yaptığım ağır. Konusu açılmışken size ölçülerinden de bahsedeyim. Bu ağır 6 metreye 12 metre arkadaşlar. Bunun yanındaki ilk yer daha önceden bizim vardı. Bakın şimdi size şöyle göstereceğim. Şimdi burası sol taraf daha önceden vardı şu kısım. Burayı ben inşa ettim. Burayı daha öncesinde biz yaptığımızda traktörü koymak için depo gibi yapmıştık. Sonra da işte burayı inşa ettik. Ama ağır yapacak olanlara da şöyle bir tavsiyede bulunayım arkadaşlar. Yani bakın arkadaşlar, ben maliyeti düşüreceğim diye direkleri evet demirden yaptım, işte trapez üstü falan, ama burada kavak kullandım biraz. Yani bu ağır yapacak olan arkadaşlarıma da şöyle bir öneride bulunabilirim ben kendi edindiğim tecrübelere göre. Tamam, ağaç ağır maliyeti biraz olsun düşürüyor ama inşaat sürecini çok uzatıyor arkadaşlar. Bir de o benim inşaat sürecinde ben elimi kesmiştim. Tam yardımcı burada kimse var bana ama çivi bile çakamıyordum. Yani çok zordu. O süreci benim için çok uzattı. Şimdi şu an tekrar bu 6'ya 12'lik ağırı inşa ediyorsam arkadaşlar, ben kesinlikle yani hiçbir yerinde ahşap kullanmam, çatısında falan komple demir karkasla örüp trapezi basıp öyle yapardım. Yani bu ağırın da benim her yerinde parmak izim vardır. A'dan Z'ye ben yaptım diyebilirim bu ağırı.
Bu arada işte biz bir yandan ağır oluyor. Bir yandan hayvan arayışı içerisindeyiz. Gittiğimiz yerlerde çok beğendiğimiz hayvanlar var. Çok güzel hayvanlar var. Bir de ben seçici davranıyorum. Çünkü damızlık hayvan istiyorum. Yani laleten bir hayvanı alıp burada getirip ağıra koymak istemediğim için seçici, gen oranı yüksek, kanı düzgün hayvan almak istiyorum. Gidiyoruz. Bizim beğendiğimiz mesela çiftliklerde çoğunda yüksek fiyat istiyorlar. Bizde de belli bir bütçe var çünkü hem hayvan alımı yapacağız hem ağır yapacağız. Yani sıfırdan bir şey inşa etmek çok daha zor arkadaşlar. Yani ağır varken gidip hayvancılığa başlamak daha kolay veya ne bileyim hayvan varken ağırı inşa etmek daha kolay. Yani ikisini aynı anda, hepsini aynı anda yapmak ciddi manada ekonomik anlamda insanı yorabiliyor. Neyse işte bizim beğendiğimiz hayvanlar pahalı. Hesabımıza uyan, bütçemize uyan hayvanı biz beğenmiyoruz falan. Böyle derken bir gün ben Burhaniye'deyim ama şeyim artık yani hani acaba istediğim gibi hayvan bulamayacağım mı kafasına girmeye başladım yavaş yavaş. Derken ilçede böyle yürüyorum. O ilçeye yakın çiftliği olan arkadaşımla yolda denk geldik. İşte ne yapıyorum falan derken ya dedim ben işte hayvan arıyorum, işte küçükbaş hayvancılığa başlayacağım falan. Demeye kalmadı. Ben dedi hayvanları satıyorum dedi ya. İşte satılığa çıkarttım, söyledim hatta birkaç kişiye, senin kulağına gelmedi mi falan. Ben çok sevindim. Çünkü neden? Hayvanları orada bir sefer mi iki sefer mi ne görmüştüm ama yani çok hoşuma gitmişti hayvanlar. Böyle maşallah diye diye bir kalmıştım hayvanlara. Sonra neyse tamam dedim ben geleyim bakalım, bir de dedim tabii alıcı gözle bakalım hayvanlara falan derken biz arkadaşlar yine Salih'le beraber çıktık gittik bir pazarlık. Biz hayvanları aldık ama ağır bitmedi. Hayvanları aldık ama ağır bitmedi. Orada ben arkadaşa dedim artık yani bir kısa bir süre bizi bekler misin? 10-15 gün gibi ben ağırı hemen bitireyim. Çünkü ağırın da sonuna yaklaşmıştık açıkçası. O da tabii beklerim falan dedi. Arkadaşlar ağır işini hızlandırdık. Hemen hayvanlar aldım getirdim ben buraya. Ama bu arada da bakın ben yine tarıma, aynı yaptığım çiftçilik hayatına devam ediyorum. Yani dediğim gibi hayvanı aldık getirdik, biz tarımı bıraktık değil. Neyse hayvanları aldım getirdim ama nasıl mutluyum var ya, bir görmeniz lazım beni. Ağır sıfır, işte hayvanlar gencecik o zaman. Bir de işte hepsini gebe diye almıştım ben. Çünkü birçoğu da gebe çıkmadı gerçi hayvanların ama yani çok böyle kilolulardı. Biz hepsi arkadaş gebedir bunlar dedi. Çünkü içinde de koç vardı. Orada kimseye ben şey yapamam. Neyse o da zor bir süreç oldu. Onunla ilgili de size çok büyük bir öneride bulunacağım. Getirdik. Hayvanlarımızı koyduk. Hayvanları koyduk arkadaşlar ama kafes bile yok. Yani hayvanların yemeyeceği bir yer bile yok. Hayvanları aldığım arkadaşta bir tane ufak kafes vardı. İşte onu satar mısın dedim. Satarım dedi. Hatta o kendi teklif etti bana. Ben bırakıyorum istersen bunu satayım falan gibi. Neyse konuyu uzatmayayım. Onu aldım getirdim. Ama yani o kadar tecrübesiziz ki. Şimdi arkadaşlar ben evet 2 sene bunu araştırdım. Hatta öyle bir araştırma yaptım ki ben artık Türkçe YouTube kanallarında falan Türkçe hayvancılıkla, küçükbaş hayvancılıkla ilgili videoları bitirmiştim. Artık Translate de mesela küçükbaş hayvancılık nasıl yapılır İngilizce, Almanca'ya falan çevirip yabancı kanallardan izliyordum, bazı bilgileri edinmeye çalışıyordum. Yani birçok istediğim bilgiyi de edinemedim. Yani bu benim YouTube kanalını açıp aslında işin aslına bakacak olursanız YouTube kanalını açmamdaki sebeplerden biri de o. Yani ben bu 3,5-4 senede edindiğim tecrübeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. İşte ne bileyim ızgara sistemiyle ilgili ben o kadar çok şey aradım ama bulamadım, yani yok. Bazı şeyler ya genel şeyler, genel konular, evet çok fazla bilgi var genel konularla ilgili ama yani özel konularla ilgili, işte ızgara sistemle ilgili ne bileyim pek konu yok. Bulamıyorum. Ben bulamadım en azından, ya da öyle söyleyeyim. Sonrasında işte o kadar tecrübesiziz. Ufacık bir kafes 30 tane hayvan yem yemeye çalışıyor. Bu arada hayvanları da tam 32 taneydi. Koçla birlikte hatta 33. 32 tane koyun vardı. Bir tane de koç vardı.
Hatta bir tane sürünün içinde de 32 koyundan biri karagöz, yerli bizim dediğimiz koyunlardan biriydi. Sürüyü alınca da tabii bir tanesi kalsın diyemiyorsun. Onu da almıştık. O hayvan da bak şimdi hatırladım. Neyse. Bu arada bu ilk getirdiğim görselleri işte ağırın yapımı ile ilgili falan fotoğrafları bulabilirsem de videoya ekleyeceğim. Yani söz vermeyeyim ama bakacağım, duruyorsa fotoğraflar eklerim sizin için. Sonrasında arkadaşlar işte hayvanlarımızı getirdik. Başladık hayvanları beslemeye. Artık bundan sonraki süreçte heyecanlı hayvanlar ne zaman doğuracak diye böyle heyecanla bekler olduk arkadaşlar. İşte tarih tahmini yapıyoruz. Çünkü aldığımız arkadaş da tam bilgi verememişti bize. Koç sürünün içindeymiş falan. İşte şu tarihte doğar, bu tarihte doğar diye heyecanla ben bekliyorum artık. Bir gün hiç unutmuyorum arkadaşlar. Arabayla sabah geldim hayvanlara bakmak için. Arabadan indim, bir kuzu sesi. Direkt koşmaya başladım. Koşarak ağara gittim. Bir baktım bir tane kuzu doğmuş gece. Köşede orada annesi onu yalamış, kurutmuş. Ağız sütünü içmiş. Gayet sağlıklı. Ya öyle bir havaya uçmuştum ki mutluluktan. O mutluluğumu hiç unutamayacağım yani bu işte. Ondan sonra doğum süreci başladı. Ama doğumlar toplu bir doğum olmuyor. Yani bir tane kuzu doğuyor. 15 gün sonra bir tane daha koyun doğuruyor. 10 gün sonra bir koyun doğuruyor falan derken arkadaşlar bu doğum süreci bizim şeye yayıldı gitti. Tam 7 ayda doğumlar bitti. Yani ben hayvanları aldığımda işin aslında hayvanların belli bir kısmı hamile değilmiş. Burada da size çok önemli bir tavsiyede bulunacağım hayvancılığı başlayacak arkadaşlarımıza. Nereden hayvan alırsanız alın. Ben o zaman bilmiyordum. Hiç kimse de beni uyarmamıştı. Çevremde de zaten böyle bir şey duymamıştım. Yani kesinlikle hayvanları ultrason yaptırın arkadaşlar. Ultrason dediğim gebelik testi. Neden? Yani gebe parasına boş parasına almış olursunuz. Yani gerekirse ultrason parasını cebinizden karşılayın ama kesinlikle ultrason yaptırın. Gebe hayvan alıyorsanız. Bu size yani bence çok önemli bir konu arkadaşlar. Bunu kesinlikle atlamamanızı sizlere tavsiye ederim ben. O 7 aylık süreçte de tabii başımıza neler geldi koyunculukla ilgili, biraz da onlardan bahsedeyim. Biz hayvanlar doğurmaya başladı. Yarısı doğurdu arkadaşlar. Bu arada da bir de pandemi de başladı o yılda. Bu arada arkadaşlar ben notlarıma baktım. Ben hayvanları tam 2022'nin Eylül'ün sonunda almışım ve buraya getirmişim. Yani bu Eylül'ün sonunda tam 4 yıl olacak dolu dolu. Bu 4 yıllık serüveninde de neler yaşadık şimdi tek tek onları anlatacağım size. Yani az önce de bahsettiğim gibi yani araştırma, kitap okuma bu konuyla ilgili arkadaşlar ben istediğim kadar tecrübe ettim deyin ama işin içine girince öyle olmuyor. Neden işin içine girince öyle olmuyor diyorum. Çünkü yani sahada bu işi yapmış biriyle kitap üzerinden veya işte sosyal medya üzerinden araştırıp öğrenmiş kişinin tecrübesi, deneyimi kesinlikle ve kesinlikle bir değeri yani. Bunu bana hiç kimse bu konuyla ilgili şey yapamaz. Yani ben sahada bilgi edinmek çok daha bir başka. Tabii okuyacağız, araştıracağız, kendimizi geliştirmeye çalışacağız ama neyse şöyle bir yandan gezelim, ben bir yandan da size yine anlatmaya devam edeyim. Sonrasında bölgede ne oldu biliyor musunuz? Felaket oldu. Çiçek hastalığı. Çiçek hastalığı aklıma gelince yani böyle ağlanacak halimize gülesim geliyor. Çiçek hastalığı boy gösterdi bölgemizde. Yani o çiçek hastalığı çok kötü bir şey. Hiç kimseye Allah vermesin, hiçbir hayvancıya. Neyse çiçek hastalığı gelince tabii ben yani hayvanlar alalı birkaç ay olmuş. Çok tecrübesizim konuyla ilgili falan. Bilinçsizim. Birçok kişi birçok şey söylüyor hastalıkla ilgili falan. Derken ben hayvanlarıma aşı yaptırayım mı? Yani bu arada tarım ilçe devlet aşı dağıtmaya ve tarım ilçe personeli aşı yapmaya başladı. Derken ben işte şu soruyu sorar buldum kendime. Hayvanlara aşı yaptırsam mı yaptırmasam mı diye sorar buldum. Çünkü neden? Bazı kişiler de şey diyor bana yani o dönem işte gebe hayvana yaparsan aşıyı düşük yaptırabilir falan gibi şeyler duyuyorum. Onun için de böyle gel git yaşıyorum aşıyı yaptırsam mı yaptırmasam mı diye. Ben aşıyı yaptırmamaya karar verdim. Ama bu arada da kendimce önlemler alıyorum. Yani işte çiftliği izole ettim. Nasıl izole ettim?
kimseye sokmamaya çalışıyorum hayvancılıkla ilgili çiftliğe. Çünkü yayılabilir ve çok yaygınlaşılabilir ve bulaşıcı bir hastalık bu çiçek hastalığı. İşte çiftliğin girişlerine, çıkışlarına, ağırın girişlerine, çıkışlarına kireçler falan döktük arkadaşlar. Ama hiç bana mısın, çiçek geldi, çattı, bizi de buldu. Ya yeni başlamışım işe. Arkadaşlar düşünebiliyor musunuz? Benim yerime koyup kendinizi düşünmeye çalışın. İşe çok büyük heveslerle başlamışsınız. Yani maddi manevi böyle bir heyecan içerisindesiniz. Ve bir felaket gibi bir hastalık geliyor. Ve kırıyor yani sürüyü. Yani harbi kırıyor sürüyü. Benim hayvanlarımın kondisyonu iyi olduğu için ben yine hafif atlattım diyebilirim ama yani hafif atlattım derken de kuzularımın birçoğu öldü. Nasıl birçoğu öldü? Ya kuzu mesela sapasağlam akşam bırakıyorum. Hopluyor, zıplıyor, annesini emiyor. Sabah bir geliyorum kuzu bitkin bir halde. Akşam bir bakıyorum kuzu ölmüş. Çiçeğin de geldiğini nasıl anladık? Benim o dönem Mert diye bir arkadaş çalışıyordu yanımda. Onunla birlikte bu tarım işlerini, hayvancılığı yapıyorduk. Mert uyandırdı beni. Yani onu da ben anlamadım yine. O kadar tecrübesizim. Mert'in ailesinde biraz hayvancılık yapan olduğu için biraz konuya daha hakimdi. Abi bu hayvanın bir tane hayvanı göstererek bu hayvanın keyfi yok gibi demişti falan. Hemen veterineri çağırdık. Onu da anmışken veterinerimiz Ali Usta, ona da buradan çok selam olsun. Allah razı olsun, ne zaman işimiz düşse hep bize her konuda yardımcı oluyor arkadaşlar. İşte veterinerimiz gelip baktı. Bu çiçek dedi. İşte neyse hayvan kuzuların birçoğu öldü o çiçekten. Anaç hayvanlarda da valla tam sayıyı artık o dönem artık şey yaptım yani doğumları falan tek tek yazıyordum ama ölümler başlayınca insan o kadar demoralize oluyor ki yazmayı falan bırakmıştım artık o an için. Koyunlarda da herhalde bir 10'a yakın hayvan öldü. Tabii ben yine şükrediyorum, biz öyle ucuz atlattık. Çok daha fazla zayiat verenler olmuş. Sonrasında işte ya o dönem çok böyle hayvancılığı bıraksam mı, devam mı etsem diye kendi adıma böyle bir karar aşamasında hani böyle bir ince ipliğin üstünde gittim geldim diyebilirim. Yani çünkü müthiş bir hevesle başlanılmış. İstediğimiz hayvan bulunmuş. Ağrım yapılmış. Çok yüksek motiveli haldeyiz. Birden büyük bir hastalık geliyor falan. Sonrasında arkadaşlar ben bu işi dedim yapacağım ya. Ya dedim bu her şerde bir hayır vardır dedim. Pes etmek dedim bize yakışmaz. Ben dedim bu işi başaracağım. Orada da size şöyle bir öneride bulunayım arkadaşlar, bu işe yeni başlayacak arkadaşlara. Yani insanoğlu istedikten sonra başaramayacağı şey yoktur. Yani buna inanın bu söylediğime. Yani kendinize de güvenin. Ben bu işi yapacağım dedikten sonra imkanlar dahilinde tabii. İnsanoğlunun yapamayacağı hiçbir şey yok arkadaşlar. Yani ben hayvanın heyesini bilmezken hayvancılığı öğrendim. Ya veteriner geliyordu işte hayvana iğne atmasını, hiçbir şey bilmiyorsun. Ve iğne atarken diyordum ki işte abi bana da göstersene nereye atılıyor, nasıl atılıyor falan öğret gibi. İşte böyle hep baka öğrendim. Yani şimdi şu durumda ben şu sürecin sonunda hayvanıma kendi iğnemi de atıyorum. Doğum döneminde çok zor doğum oluyor bazen, nadir de olsa %2 gibi %3 gibi bir zor doğum oranı oluyor. Orada hayvana yardım edip doğumuna yardımcı oluyoruz gibi birçok şeyi, yani tırnak bakımından tut kırkarım bile istesem hayvanı şimdi artık. Yani bunu ben istediğim için başardım. Yani zaten istemeden yapılan bir iş sonucu hüsrandan başka bir şey değil yani. Bir insan sevdiği ve istediği işi yapmalı her zaman. Neyse yine konuyu biz dallandırmayalım arkadaşlar. Çiçek olayı daha sonrasında bitti ama biz büyük bir zayiat verdik. Yani onu da, o zayiatı da şöyle size ben kısaca özetleyecek olacaksam. Yani ben çiçek olmasaydı bu başlangıçta arkadaşlar, şu anda benim mevcut hayvan sayım yani eminim bunun iki katı olmasa bile iki katına yakın eminim olurdu yani arkadaşlar. İşte daha sonraki süreçlerde ne gibi başka şeyler yaşadık? Mesela o kadar yine tecrübesiziz ki ilk dönemde ben kendim yonca üretiyorum. Hayvanlarıma da kendi ürettiğim yoncayı yediriyorum. Ya biz mesela hayvan sayım az olduğu için mesela atıyorum
300 balya çıktıysa 100 balyasını kendime ayırıyorum. 200 balyasını satıyorum. Ya bir biçim birkaç balya yaş bağlanmış. Biz onu hiç anlamamışız. Farkında değiliz. Sattığım yerden de öyle bir şikayet gelmedi. Ne oldu? Ben tabii hayvanlarımı yediriyorum o önceye arkadaşlar. Bir gün yine bir açtım balyayı yedirdim. Sabah geldim 4 tane hayvanın keyfi yok. Abi neden bunların keyfi kaçar? Neden işte veterineri çağırıyorum? O dönem zaten her şeyde, en ufak şeyde ben veterineri çağırıyordum. Çünkü hiçbir şey bilmediğim için. Yani hayvanın burnunun affedersiniz sümüğü aksa ben veterineri çağırıyordum. Abi gel bak bunun sümüğü aktı diye yani. Komik gelebilir bu, size anlattığım, hayvancılık yapanlara komik gelebilir bu anlattığım ama bilmeyen için bu böyle. Neyse sonrasında o 4 hayvan, veteriner geldi işte yoncada, kafesteki yoncalara falan baktı. Ya dedi Rıfat bunlarda biraz küf var. Meğersem arkadaşlar biz hiç farkında olmadan hem de küflüymüş o yonca. Tabii benim haberim yok. Küflü yoncadan o 4 tane keyfi kaçık hayvan. Tabii biz elimizden geldiğince tedavi ettik. 2 tanesini kurtarabildik. 2 tane de koyunum öyle ölmüştü mesela. Yani yine bu da tecrübesizlikten olan bir şey. Sizin de yani önerilerimden biri o olacaktır. Şeye çok dikkat edin arkadaşlar. Küfe çok dikkat edin. Sonra işte hayvan çoğalmaya başladı benim. O depo gibi olan yerde ufak bir yeni yaptığım ağırdan ufak bir böyle kuzuların geçebileceği yer açtım. Orayı işte o tarafı da kuzu mektebi olarak kullanmaya başladım arkadaşlar. Ama hayvan sayımda yavaş yavaş da olsa artıyor. Hayvan refahı bizim ağırda kötü bir duruma gelmeye başladı. Yani hayvanlar rahat değil. Bir de o yaptığım ağırın üstü trapez falan yazın çok sıcak oluyor. Hayvan stres yaşıyor. Doğumların bir tanesi mesela o yaz dönemine denk gelmişti. O yaz dönemine denk gelen doğumlardan hiç randıman alamamıştım. Çünkü yeni doğan kuzu da sıcağı hisseyemiyor. Bir de 72 metrekare yerde kuzusuyla birlikte 40-50 hayvan olunca bu sefer onların vücut ısısıyla da artıyor içeride falan derken ben şey yapmaya başladım. Yani işte yeni ağır videolarına bakmaya başladım. Yeni ağır sistemlerini araştırmaya başladım. İşte hayvan alırken gezip gördüğüm yerlere işte ya bizim de şöyle bir ağır olsa ne güzel olur. Hayvanlar ne kadar rahat eder derken kendimi buldum. Sonraki süreçte arkadaşlar yine ben baktım gördüm ki ya biz bu işi sevdik. Biz bu işe severek yapıyoruz. Tamam ailemizde hayvancılık yapan yok ama biz bu işi başardık yani neden yapmayalım? Hayvan bizi sevdi, biz hayvanı sevdik derken ben hayvan refahı adına yeni bir ağır inşa etme kararı aldım arkadaşlar. Orada da işte ailemin de desteği çok oldu. Annemin, babamın, eşimin. Onlar zaten hep arkamızdalar. Allah razı olsun onlardan. Bu şu anki ızgara sistemli ağırı inşa etme kararı aldım ben. Hayvan refahı adına. Ve hayvan sayımı biraz arttırmak istedim. Daha sonrasında ben ağır araştırmalarına girdim. Yani az önce de dediğim gibi benim bu kanal açmama da en büyük sebeplerden olur. Ya ben ızgara sistem istiyorum. Hayvanlar rahat etsin diye. Ya o kadar araştırıyorum. Hatta bazı böyle ızgara sistemli ağır sahibi kişilere ulaşmaya çalıştım bilgi edinmek adına. Bilgi edinemedim mesela. Orada işte ızgara sistemde 3 tane seçenek var. İşte plastik, ahşap, demir. Onu araştırdım falan. Bu konuyla ızgara sistemle ilgili de zaten uzun bir video ben hazırlamıştım arkadaşlar. Onu da şuraya bir yerlere eklerim. İzlemek isterseniz bakabilirsiniz ona da. Sonra işte ahşap ızgarada karar kıldık. Ağırın ölçüleri, işte projelendirmesi, ıvırı zıvırı. Benim projem hep ağır. Tabii birçok ustayla görüştüm. Birçok kişiden fiyat aldım arkadaşlar. Bu nasıl yapsak diye fikir de aldık birçok ustadan. En son şu anki haline ağırın gördüğünüz gibi burada karar kıldık. Hatta gidelim yavaş yavaş oraya doğru. İçerisini de size gezdiririm ben ağırın tekrardan. Hem sohbet ederken de gezmiş oluruz orayı da. Böyle bir karar aldık. Bütçemizi ayarladık ve bu ağırın yapım sürecine başladık arkadaşlar. Bu ağırı da işte biz 3 ay içerisinde falan
inşa ettik. İyi ki de yapmışım ama bu ağırı yani. Özellikle bu ağırın mesela ben çatısını böyle bu kadar yüksek yaptım. Sıcak stresi olmasın diye. Tavanında sandviç panel kullanmama falan sebep oydu. Bu arada da arkadaşlar bizim istemimiz dışında gelişen çok önemli bir konu oldu. O konu ne diyeceksiniz? Bugüne kadar size hiç bahsetmedim. Videolarda görüyorsunuz ama bizim bir büyükbaş tecrübemiz oldu. O da nasıl büyükbaş tecrübemiz oldu? Benim hiç aklımın ucundan geçmiyordu yani büyükbaş yapmak. Yani bu ağır zaten komple inşa edilirken küçük baş hayvana göre çizimi projesi yapılıp ona göre inşa edilmiş. Yani küçükbaş üzerine yapılmış bir ağır. Ama ben bu ağırı inşa etmeye başladığım dönemde şöyle bir şey gelişti. Bir alışveriş yaptığımız işte benim mısır salatası sattığım bir abinin ekonomik sebeplerden ötürü ben sana şu an ödeme yapamayacağım. Onun yerine düve versem olur mu diye gibi bir teklifte bulundu bana. Ben de düşündüm. Hadi bir de dedik süt hayvancılığını deneyelim. Oradan 7 tane biz bunların annelerini, bu gördüğünüz danaların annelerini arkadaşlar edindik. O zaman tabii onlar düveydi. 14-15 aylıktı. Kimisi 17-18 aylıktı. Aldık getirdik buraya. Aldığımız abiden şey rica ettik. Abi bir de bize ödünç boğa verir misin? Onları tohumlaması için diye. Onu da aldık. Bakın burayı da ben size şöyle göstereyim. Burayı hiç detaylı anlatmadım. Burası da şöyle arkadaşlar. Şurada 2 tane kapısı var. Kilit sistemli. İşte suluğu burada falan. Böyle bir yer yaptık. Burada da 2 tane kapısı var. O 7 hayvanı getirdik. Burada gebeleştirdik. O 7 hayvanımız doğurdu. Bir ay içerisinde. Ben onların 2 ay sütlerini sağdım arkadaşlar. Daha sonrasında baktım gördüm ki yani bana göre bize göre bir iş değil. Ekonomik anlamda da pek hoşuma gitmedi o iş. O işten vazgeçme kararı aldık. Zaten şöyle bir durumda var en başından beri. Yani ben hayvanı tamam seviyorum ama küçükbaş benim için daha çok hoşuma gitti. Ne bileyim küçükbaştan ben daha keyif alarak yapıyorum. Yani büyükbaştan o kadar keyif alarak yapmadım diyebilirim. Sonrasında 2 ay ben onların sütünü sağdıktan sonra arkadaşlar belki o ufak buzağı, bunların ufak buzağı hallerini, annelerinin fotoğrafları varsa onları bulabilirsem onları da buraya videoya ekleyeceğim ama söz vermeyeyim dediğim gibi fotoğraflarda galeride bulabilirsem koyarım. O 7 ineğimi sattım ben arkadaşlar ama yavrularını kendime ayırdım. Yavrulardan da işte 4 tanesi erkek, 3 tanesi dişiydi. Daha sonrasında 5-6 aylık olduklarında o 3 dişiyi daha sattım. Ne oldu? Bana 4 tane erkek yavru kalmış oldu. O 4 erkek yavrudan da bir tanesini bundan bir ay önce sattım. Şu an 3 tane erkek danam var elimde. Onlar da 8 ay civarı, 8 aylık civarı, 8-9 aya yakındır. En büyüğü 9 aya yakındır. Onları da arkadaşlar yılbaşına doğru kasaba kesmeyi düşünüyorum şu an için. Ama bakalım önümüzdeki günlerde zaman ne gösterir bilmiyorum tabi. İşte bu ağrı tekrar şimdi bu ağıra gelecek olursa konumuz, bu ağrı inşa ettik. Yani bu ağrı inşa ederken benim hep düşündüğüm şey şuydu. Hayvan refahı, hayvan refahı, hayvan refahı arkadaşlar. Yani bence hayvan refahı sayıdan falan çok daha önemli. Şimdi bazen ben bile o hatayı yapıyorum. Gittiğim çiftlikte kaç tane koyunum var diye soruyoruz hayvana. Ya arkadaşlar sayıdan, rakamdan, her şeyden önemlisi hayvanlar rahat mı? Hayvan refahı iyi mi? Hayvanlar sağlıklı mı? Kesinlikle buna dikkat etmemiz lazım. Yani en önemlisi bence bu arkadaşlar. Yani şimdi bir işletmede 100 tane hayvan var, 100 tane koyun var ama hayvan refahı 0. Hayvanlar alt alta üst üste. Bence bu kötü. Yani bu durum kesinlikle bence kötü. Ama bir işletmede 10 tane koyun var ve o hayvanlar müthiş rahat. Böyle keyif serin, geniş bir alanda yaşıyorlar. Yani ve bence olması gereken bu, iyi olan da bu yani arkadaşlar. Onun için ben burayı inşa ederken, burayı planlarken kafamda hep buna dikkat ettim. Hep buna önem verdim. Daha sonrasında arkadaşlar bu ağrı 18 metre genişliği var. Ortada 4 metre bir beton yemleme yolumuz bulunuyor. Bu sağ taraf, bu alanda 7 metrelik bir alan kalıyor. Diğer alanda da 7 metrelik bir alan kalıyor. Ağırın uzunluğu da bu noktadan şöyle en uç noktaya tekrar
gidecek olursak 36 metre. Yani bir padokta şu görmüş olduğunuz ızgaraların bulunduğu bu padokta 7 çarpı 36 260 metrekare falan, yani tam noktada sayıyı söyleyemeyeceğim ama 250-260 metrekare alan var. Ve biz burayı inşa ederken kilit sistemi yaptık hep gördüğünüz gibi. Çiftlik yapacak arkadaşlara, sizlere de önerim benim odur. Yani kilit sistem çok büyük rahatlık. Burada tam 106 baş hayvanın kafasını sokup rahat bir şekilde, bakın, rahat bir şekilde yem yiyebilecekleri, kaba yemlerini, kesif yemlerini tüketebilecekleri bir alan var. Ama tabii şu anda benim hayvan mevcudum işte 70-75 arası anacım, bir 18 tane de arkadaşlar toklum var 7 aylık. Bu arada o 18 tane tokludan 4 tanesini de sattık gibi. Bursa'dan bir abimize damızlık olarak o 4 dişi kuzuyu sattık gibi. Hatta gibi değil, sattık da yine gelip almadıkları için kesin konuşmuyorum. Belki onunla da ilgili bir video gelebilir arkadaşlar. O abiye daha önceden ben bir damızlık koç satmıştım. Çok memnun kaldı. Sonrasında işte dişi de isteyince ben onu kıramadım. Belki ilerleyen dönemlerde onunla ilgili videoda sizlere paylaşırım. İşte burada benim hedefime soracak olursanız, benim hedefim arkadaşlar o gördüğünüz bölümde yani 100 tane hayvan yapmak. Hedeften bahsediyorduk arkadaşlar. Benim hedefim orada o ağırda 100 tane hayvan yapmak. Neden? Ben şimdi istesem o ağırda arkadaşlar 300 tane de hayvan yaparım, 500 tane de hayvan yaparım. Yani sayıda problem yok. Ama işte en baştan beri ne konuşuyoruz? Hayvan sağlığı ve hayvan refahının ne kadar önemli olduğundan bahsediyoruz hep. Onun için orada 100 tane anaç hayvan, 130-140 tane de kuzu aldık mı çok da gözümüz yok. Allah bin bereket versin. Benim için hep en önemlisi o. Düzgün, sağlıklı, kanı düzgün, genetiği düzgün hayvan üretebilmek bu çiftlikte. Damızlık hayvan üretebilmek. Yani benim hep istediğim bu. Yani sağlıklı, düzgün ve kanı düzgün olunca zaten damızlık olmuş oluyor hayvanlar. Ama tabii şimdi 100 hedefine biz ulaşınca, ki ulaştık da sayılır kısmen de, ne olacak? Orada işte 100 hayvan, 130, 140, hadi 150 kuzu desek 250 hayvan, tam orası 250 metrekare yetiyor. Fakat o kuzuların hepsini biz kasaba kesersek, daha önceki videolarda biliyorsunuz bundan da bahsettim ben. 3,5-4 aylık olduğunda biz kesime gidiyoruz. Ama genç hayvanlardan da ben damızlık satıyorum. Şimdi onun için ilerleyen dönemlerde, tabii yine kesin konuşmayayım arkadaşlar ama şöyle göstereyim ben size. Şu alana belki bir 70-80 metrekare damızlık kuzular için böyle 40-50 kuzuyu, damızlık kuzuyu koyup büyütebileceğim, damızlık satabileceğim bir alan ızgara sistemden inşa edebilirim. Ha, yine belki hiç belli olmaz bize, yani belki burayı komple, danaları sattıktan sonra burayı da komple ızgara yapıp yine orayı da damızlık hayvan bakmak için yapabilirim arkadaşlar. Yani her şeyi zaman gösterecek. Hakkımızda hayırlısı neyse o olsun diyelim. Yani ben istediğim başarıyı elde ettiğimi düşünüyorum küçükbaş Karacabey Merinosu ırkı hayvan konusunda. Ama bunu sabrım ve istikrarım sayesinde başardım arkadaşlar. Sizin de bu sabır isteyen bir iş, sabırlı olmanızı ve istikrarlı olmanızı öneririm. Diğer bir konuya gelecek olursak, önümüzdeki günlerde burayı ve yan tarafı süreceğim. Bu ağırın ön kısmına, yani şu gördüğünüz bu ön kısma bir miktar suzan otu ekmeyi düşünüyorum koyunların yemesi için. Diğer taraflara mısır ve şuraya mısır ekeceğiz. Çok yakında işte o mısır ekimi ve buranın sürümüyle ilgili videolar gelecek. Yani onları da kaçırmamak için takipte kalın arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar şu konuyu da atlamadan sizlere belirtmek isterim. Yani bu hayvancılığı yapmayı düşünüyorsanız araştırın. Ben yani evet belli bir noktaya geldim bu hayvancılıkta ama hep araştırarak ve hiçbir zaman tek bir kaynakta sınırlı kalmadım. Size de tek bir kaynakta sınırlı kalmamanızı öneririm. Araştırın. Araştırmanın çok faydası var.
Araştırarak birçok bilgiyi edinebilirsiniz. Bu arada ben de sizlere yani bilginin sonu yok biliyorsunuz. Ben kendi edinebildiğim tecrübelerimi, yaşadığım tecrübeleri sizlere paylaşıyorum, paylaşmaya çalışıyorum. Yani bu konular üzerine çok daha bilgi sahibi, çok değerli hocalarımız, profesörlerimiz var. Yani araştırmaktan hiçbir zarar gelmez. Araştırmanızı öneririm. Ama tabii şöyle hayvanların görselini de bir yandan çekerken sohbet edelim. Ama tabii sormak istediğiniz bir şey olursa hiç çekinmeden istediğiniz her şeyi sorabilirsiniz. Zaten benim bu kanalı açma sebebim de yani ben istediğim bazı bilgileri arkadaşlar bu hayvancılığa başlarken araştırmalarımda edinememiştim. İşte ya size yardımcı olmak için bu işe başlayacaklara fikir edinmeleri için ben de kendi tecrübelerimi burada paylaşıyorum arkadaşlar. Ne diyor? Güzel yorumlarınız, çok güzel yorumlar geliyor bu arada. Çok o güzel yorumlarınız için de ayrı ayrı hepinize teşekkür ederim. Bugünlük de bu videomuzun sonuna geldik. Değerli düşüncelerinizi ve yorumlarınızı paylaşmayı unutmayın. Kanalıma abone olup beğenirseniz videoları çok memnun olurum. Görüşmek üzere yeni videolarda. Hoşça kalın arkadaşlar.